Herkese merhaba. Bugün sana biraz can sıkıcı, bir o kadar da aydınlatıcı bir konudan bahsetmek istiyorum. Kanalımda bugüne kadar genelde müzik ve gezi vlogları gösteriyordum. Ancak hazır iş arama sürecim devam ederken, yani kimseye vermem gereken bir hesap yokken diye de düşünebiliriz. Sizlere bir Noyaka olarak iş hayatı hakkında biraz da konuşmak istedim. Bugünkü konumuz, iş yerinde belki de farkında olmadan birileri tarafından yönlendiriliyorsun. Yani aslında kontrol edilmiyorsun, manipüle ediliyorsun ve bu düşündüğünden çok daha yaygın. Hemen birkaçınız belki şu şekilde düşünebilir. Ya ne manipülesi, ben manipüle edilmem, manipüle ederim şeklinde düşünüp belki yiğitliğine toz kondurmak istemeyecek olanlarınız olabilir. Ancak videonun sonunda da aynısını mı düşüneceksiniz? Bence izlemek için bir şans verin derim sizlere. Bugün sana iş hayatında kullanılan 12 tane acayip sinsi manipülasyon taktiğinden bahsedeceğim. Ve her biri için de bazı çözüm yöntemleri sunacağım. Ancak tabii takdir edersin ki Türkiye şartlarında ne derece uygulanabilir bu çözüm yöntemleri, onun garantisini veremiyorum. Hazırsan başlıyoruz ama önce derin bir nefes al çünkü bu video biraz sinirini bozacak. O zaman hazırsan başlayalım. 1 numara. Geciktirilmiş ödül. Yani bu ne demek oluyor? Söz sonra zam yapacağız yalanı buna bir örnek olabilir. Patronun en sevdiği cümle. Bu cümleyi hemen hemen hepimiz duymuşuzdur. Ya şu projeyi bir hallet, sonrasında işte güzelce konuşacağız ya da terfin için bastıracağım gibi cümleleri muhtemelen hepiniz duymuşsunuzdur. Yani ödül burada hep gelecekte, hep sonra, iş bittikten sonra. Hani yani proje bitiyor veya iş bitiyor, ortada ne terfi var, ne zam var, ne teşekkür eden var. Ya bu taktiğin adı psikolojide delayed gratification manipulation olarak geçiyor. Yani ertelenmiş haz manipülasyonu. Sen umutla çalış, o da seni, patronun da bir şekilde oyalasın. Peki bunun bir çözümü var mı diyeceksiniz. Çözüm, her söz için bir takvim istemek gerekiyor aslında. Tamam bunu bitireyim ama hani zammı ne zaman görüşeceğiz gibisinden. Yalnız bu noktada da bir dipnot tabii belirtmem gerekiyor. Sizi burada aptal yerine koyarlarsa tabii aptal yerine konmayacak bir tip olacağınızı da göstermeniz gerekiyor burada. Şimdi 2 numaraya geçiyoruz. 2 numara aşırı yüklenme. Ya sen halledersin ya gibi cümleler buna örnek olarak verilebilir. Sen yaparsın ya bunu, zaten bu konularda harikasın ya. Bu sözcüklerle daha önce muhtemelen sırtınızı sıvazlamışlardır. İçinizden diyorsunuz ki ya burada bana güveniyorlar. Bu işi bir tek ben ekibin içerisinde halledebilirim çünkü o kapasitede olan bir ben varım gibisinden. Sonra hop işte iş tanımlarında olmayan işler masanda oluyor. İşte rapor var, saha var, müşteri var, işte Excel'ler, analizler, sen de hatta çayı bile belki sana demletiyorlar burada. Bu tabii en başta burnout, yani tükenmişlik yaratmak için bilinçli olarak yapılan bir şey. Çünkü tükenmiş bir çalışan hiçbir şey sorgulamaz. Sadece görevini yapar. Yönetim açısından da bu sessiz ve uyumlu bir profildir. Ama senin ruh sağlığın için yıkıcıdır. Çözümü nedir? Burada iş tanımını bilmen gerek. Yani nerede başlar, nerede biter, açık açık söyle. Yani bu görev için destek alabilir miyim diye bilmen gerekiyor. Sonuçta hani sen ChatGPT değilsin. Her şeyi yapmanı da burada senden bekleyemezler. Ve de emin ol, sen bu işi yapmazsan senin yaptığın işi sana yakın bir şekilde ekip içinde illaki yapabilecek olanlar da vardır. 3 numaraya geldik. 3 numara gaslighting. Ya ben bunu sana daha önce söylemiştim, yalanından bahsediyorum aslında. Ya söylemedim diyorsun ama öyle bir söylüyorlar ki insan kendinden şüphe ediyor. Acaba söyledi de ben mi unuttum gibisinden düşünüyorsun. Aslında yok, öyle bir şey yok. Yani bu taktik kişinin algılarını ve hafızasını çarpıtmak üzerine kurulu olan bir taktik. Çünkü sürekli seni kendinden şüphe ettirerek karar verme gücünü elinden almaya çalışıyorlar. Bir noktadan sonra ya ben mi abartıyorum diye belki düşünmeye başlıyorsunuz ve de itiraz edemez hale geliyorsunuz. İşte gaslighting'in tam olarak tanımı da bu güven erozyonunu oluşturmasıdır. Çözüm burada yazılı iletişim üzerinden gitmemiz gerekiyor. Yani maildi, postitti, bir yazılı bir şekilde size direktif verilmesi gerekiyor. Sonrasında da eğer ileride bu tarz bir durum olursa buyurun ekran görüntüsü deyip sizin o şekilde karşı tarafa bu ekran görüntüsünü sunabilmeniz gerekiyor. O zaman gelelim 4 numaraya. 4 numara kıyaslama diye bahsedebiliriz 4 numaradan. Ahmet bunu 2 saatte bitiriyor tarzı muhabbetler aslında. Yani ben Ahmet değilim. Yani Ahmet de ben değil. İnsanları birbirine böyle kırdıra kırdıra çalışma ortamı yaratmaya çalışılıyor burada çoğu şirkette. Halbuki herkesin burada yetenekleri
farklı. Bu psikolojide social comparison, yani sosyal kıyaslama baskısı olarak da geçiyor. Amaç seni sürekli böyle başkalarıyla kıyaslayarak bir kıyas içinde tutmak ve kendi sınırlarını sorgulamana yol açmak. Bu sayede seni rekabet etmekten yorgun düşürmeye çalışıyorlar ve onlar da hani daha çok seni zorlayabiliyor. Halbuki sağlıklı bir iş ortamında kişi kendini dünkü haline göre kıyaslaması gerekiyor. Tabii hani Türkiye şartlarında ekmek aslan ağzında olduğu için de yani ucuza yeni mezun iş bulurum mantığında patronlar, yöneticiler de çok bu durumda insanın canını tabii hayli şekilde sıkıyor. Bunun çözümü nedir diye soracak olursanız, bunun çözümü kendi gelişimine esas alacaksın. E, Düz bir şekilde şunu diyebilirsin: ben kendi hızıma ve eksiksiz bir şekilde yaptığıma inanıyorum ve elimden geleni yapıyorum. Kendi sınırlarımı zorluyorum. Yani nokta. Bunun ötesinde diyecek bir şeyin aslında yok bu konuda. 5 numara. Duygusal manipülasyon. Beni çok kırdığın zırvalarından bahsediyorum burada. Patronun ya da yöneticinin, müdürün bir bakmışsın böyle yönetici gibi değil de terapistin gibi konuşmaya başlamışlar seninle. Sana güveniyorum ama bunu yapmazsan beni çok işte üzersin. Ya da ne olabilir? Klasikleşmiş o bayat cümle: biz bir aileyiz, aynı gemideyiz. İşte terfi alırsam seni de yanımda götüreceğim. Ya da seni kardeşim, oğlum gibi görüyorum diyebilir. Belki daha sizden böyle yaşça büyük olan patronlar. Yani işi reddetmen artık bir iş kararı değil, vicdan meselesi haline geliyor ve ihanet olarak size sunuluyor. Böylece hani senin sınırlarını esnetip hayır deme hakkın elinden alınmış oluyor böyle bir durumda. Bu psikolojide emotional blackmail olarak geçiyor. Yani duygusal şantaj olarak geçiyor. Çünkü duygularını kullanan birisi mantığını muhtemelen devre dışı bırakmak istiyordur. Ve unutma, iş yerin psikolojik danışma merkezi değil. Açıkçası kendi adıma konuşuyorum. Geriye dönüp baktığımda da böyle manipüle edildiğim, ondan sonra da ihanete uğradığım konular direkt bu madde üzerineydi. O yüzden bu madde benim için de çok önemli bir madde. Burada çözüm, profesyonel mesafeyi korumamız gerekiyor. Ya bu kararı rasyonel gerekçelerle alıyorum gibi böyle sade ama etkili bir cümle bile kursak bence çoğu zaman yeterli olur diye düşünüyorum. O zaman geçelim 6 numaraya. 6 numara suçluluk yükleme. Bu ne demek oluyor? Herkes fedakarlık yapıyor sözleri. Yani burası şirket mi, böyle ne bileyim bir kurban derneği mi? Ya sürekli bir böyle fedakarlık romantizmi dönüyor ortalıkta. Sanki herkes böyle iş için değil de kutsal bir dava uğruna çalışıyormuş gibi bir hava var. Ya sen de biraz geç çık canım, işte herkes geç çıkıyor zaten gibi sözleri sıkça duyuyorsunuzdur. Yani herkes geç çıkıyorsa senin de özel hayatını feda etmen burada normal sayılıyor. Bakın burada gerçekten işini ya önemli işlerde çalışan insanları ayrı tutuyorum. Ancak ya dürüst olmamız gerekirse ya çoğumuzun çalıştığı şirketler dünya ya da ülkeyi kurtarmıyor. Senin o fazladan çalışacağın 2 saat emin ol ülkenin gayri safi milli hasılasına gitmeyecek. Yani %99 ihtimal patronun oğlunun nargilesinin parasına gidecek o. Ya bu taktik senin böyle vicdanını baskılamak ve hani ekip ruhuna karşı geliyormuşsun gibi hissettirmek için kullanılan en basit taktiklerden biri. Yani psikolojide buna guilt tripping, yani suçluluk yüklemesi olarak bahsediyorlar bundan. Amaç net, yani burada hayır diyemeyen, herkesin beğenisini kazanmaya çalışan bir çalışan profili yaratmak. Sen ben erken çıkmak istiyorum dediğinde sanki ekip ruhunu bozdun diye böyle üstüne oynanıyor burada. Belki de bu yüzden istediğin terfi ve primi alamıyorsun. Ancak hayır, ya kendine ayırdığın zaman da en az iş kadar değerli. Çözüm: İş özel hayat dengesi senin yani olmazsa olmazlarından biri aslında. Senin için temel bir ihtiyaç ve lüks değil. Yani şu cümleyi kurarak durumu netleştirebilirsin: kendi zamanımı koruduğumda şirketim için daha faydalı ve daha verimli oluyorum diyebilmemiz gerekiyor burada. Yani nazik ama sınır koyan, kendinden emir bir tavır koymamız gerekiyor kısacası. Ve de gerekirse ekle, bu yaklaşım uzun vadede bana da ve şirkete de daha faydalı diye de ekleyebilirsin. Zaten mesele burada çalışmamak veya kaytarmak değil, sınırsız çalışmamayı seçmek. İkisi arasında büyük bir fark var ve bunun farkında olmamız gerekiyor. O zaman bir sonraki maddeye geçelim. 7 numaralı maddeden bahsediyorum: love bombing. Sensiz olmaz. Yani önce göklere çıkartılıyorsun. Ekibin beyni sensin. Sen olmazsan bu proje biter. İşte özverili ve çalışmandan çok memnunum gibisinden böyle bir sürü sırtını sıvazlayan vurduğu cümleler kuruluyor. Bir an için vay be, demek ki böyle değerimi biliyorlar gibisinden düşünüyorsun. Ama aslında o
iltifatlar asıl amacı seni pohpohlayarak hayır deme ihtimalini ortadan kaldırmak. Sonra geliyor işte esas mesele, ya bu hafta sonu şu raporu işte çıkartabilir misin gibi sorular veya bu iş normalde 3 kişilik bir iş ama sen zaten bunu halledersin gibisinden bu sefer sana vicdanlı olarak sorumluluk yüklüyorlar. Bunlar muhtemelen tanıdık gelmiştir. İşte bu love bombing deniyor. Psikolojide duygusal bağ kurarak bağlılık yaratmak ve sonrasında da bu bağı kullanmak olarak geçiyor aslında. Yani önce seni yüceltiyorlar, sonra o yüceliği borç olarak önüne sunuyorlar. Ve de sen özel hissettirildiğin için daha çok fedakarlık yapmaya meyilli oluyorsun. Ve kimse yani o kadar bana güvendiler, rezil olmayayım bari gibisinden daha çok strese girip mesailere itiraz edemez hale geliyorsun. Çözümden bahsedeyim. Çözüm, hani övgüyü kabul et ama yönetilme aracına dönüşmesine izin verme. Sonuçta başarılı bir şey yaptıysan tabii ki övüleceksin. Mesela şu şekilde diyebilirsin bunu hissettiğinden. Teşekkür ederim, bu projeyi yürütebilirim ama desteğe ihtiyacım var. Hani destek konusunda yetişmesi için süre veya kaynak konusunda yine destek istiyorsan bunları da belirt. Yani senin değerin senin tükenme kapasitenle ölçülmemesi gerekiyor. O zaman 8 numaraya geçiyoruz. 8 numara sahte seçenek. Ya bunu yaparsın ya da başka çözüm yok gibi seçeneklerden bahsediyorum. Aslında her zaman ikinci, üçüncü, dördüncü bir yol vardır. Ancak genellikle sana iki seçenek varmış gibi bunlar sadece sunuluyor. İşte ya bu projeyi alırsın ya da işte ekipten silinirsin ya da fedakarlık yaparsın ya da seni düşünemeyiz. Yani iki uç, sıfır alternatif. Bunun ortası yok. Yani aslında bu teklif değil. Bu bir şantaj olarak senin önüne sunuluyor. Bu psikolojide false dikotomi olarak geçiyor. Yani sahte ikilik. Sadece iki seçenek varmış gibi seni düşünmeye zorlayarak düşünme alanını daraltıyorlar burada. Amaç hani panik halinde onların istediği seçeneği gönüllüymüşsün gibi seçmen. Bu genelde hani ebeveynlerin çocukları üstünde uyguladığı bir taktik veya önerilen taktiklerden birisi. Çocuk böyle dondurma yemek ister ve hani ağlar. Bir örnek olarak düşünün şu an. Annesi dondurma yok dese çocuk ağlamaya devam edecek. Ama annesi işte ıspanak mı yersin, kurabiye mi yersin diye sorduğunda çocuk bu sefer kurabiyeyi seçer ve kendi bunu seçtiğini düşünür. Aslında iki seçenek sunulmuştur. Çocuk dondurmayı unutur. Bu da aslında iş hayatının buna uyarlanmış versiyonu olarak düşünebiliriz. Tabii buna çözüm olarak ne yapacağız? Öncelikle ya işte sakin olmamız gerekiyor bu noktada. Hemen karar vermememiz gerekiyor ve bizim şu soruyu sormamız gerek. Başka nasıl bir çözüm yolu olabilir sorusunu kendimize ve karşı tarafa sormamız gerekiyor. Bu konuda üçüncü bir seçenek oluşturabilir miyiz diye tekrar yine sormak gerek. Yani bunlara mutlaka düşünmemiz gerek. Unutma, kartları hani karşı taraf dağıtıyor gibi gözükse de masada sen de varsın. Dolayısıyla masada olduğunu belli etmen gerekiyor. O zaman 9 numaraya geçelim. 9 numara sıcak soğuk döngüsü. Bu yani bir gün süper bir gün yetersizsin gibi böyle davranışlara maruz kalmışsınız büyük ihtimalle. Bir gün sizi övüyorlar, ekibin yıldızıymışsınız gibi hissediyorsunuz. Öbür gün ufacık bir hata yapıyorsunuz. Hop işte bu olmadı, senden beklemezdim gibi böyle tavırlarla karşılaşıyorsunuz. Bu sürekli bir iniş çıkış, sürekli bir belirsizlik durumu. Hani her sabah işe gittiğinizde acaba hani bugün neyle karşılaşacağım duygusu bu sefer içinizi kemirmeye başlıyor ve zamanla kendinizi insanların onayına göre tanımlamaya başlıyorsunuz. Bu durum psikolojide idealization devaluation cycle yani yüceltme değersizleştirme döngüsü olarak geçiyor. Ve bağımlılık yaratıyor. Çünkü insan beyni övgüyle çalışıyor ve övgü geri çekildiğinde acaba hata mı yaptım diye düşünüyorsunuz bu sefer. Yani mesele burada ne biliyor musunuz? Sana değer verdikleri için değil, seni kendi kontrollerinde tutmak için bunu yapıyorlar. Hani bir gün kahraman, bir gün işte hayal kırıklığı ilan edilmen seni sessiz, dikkatli ve hep yetmeye çalışan bir çalışan olmaya zorluyor. Bunun peki çözümü nedir? Çözümü her gün seni değerli hissettirmek zorunda değil insanlar. Sen zaten burada değerlisin ve bunun farkında olman gerekiyor. Performansını onların ruh haline göre değil kendi standartlarına göre ölçmen gerek ve de onay almak güzel tabii ki ama ona bağımlı olmak seni senden uzaklaştırır. O zaman geçelim 10 numaraya. 10 numara pasif agresif cezalandırma. Yani açık açık sana burada kızgınım demiyorlar ama bunu hissettiriyorlar. Toplantıya çağrılmıyorsun, mail zincirine eklenmiyorsun veya göz göze gelmiyorlar. Belki selamı sabah kesiyorlar. Yani kimse sana açık açık burada ne olduğunu söylemiyor.
İşte bu tam bir pasif agresif cezalandırma diye geçiyor. Yani sana sinirlenmişler ama bunu çocuk gibi sessiz kalarak böyle yok sayarak iletişimi keserek gösteriyorlar. Bu da seni hem strese sokuyor hem de acaba ben bir yanlış mı yaptım diye bu sefer kendini sorgulamana yol açıyor. Psikolojik olarak aslında bu bir güç gösterisi. Yani açıkça konuşamam ama seni küçük düşürebilirim şeklinde bir öyle bir taktik olarak düşünebilirsiniz bunu. Ve de en tehlikelisi zamanla seni kendini susturmana bu sebep oluyor. Yani ben bir şey demeyeyim aman ağzımızın tadı kaçmasın gibi düşünebiliyorsun ve işte o tam o sırada onların oyunlarına burada ortak olmuş oluyorsun. Yani hani bırakıp susuyorsun aslında. Bunun çözümü ne? Çözümü sessizliğe sessizlikle cevap verme. Yani fikrimin dikkate alınmadığını hissediyorum diye direkt söyleyebilmen gerekiyor. Bu konuda hani geri bildirimimizi alabilir miyim şeklinde de konuşabilirsiniz. Yani sessiz cezayı burada görünür kılman gerekiyor. Görmezden gelinmeyi kabul edersen zamanla zaten görünmez oluyorsun. Burada konuş, yutma. Yani sonuçta yok sayılacak biri değilsin. O zaman geçelim 11 numaraya. 11 numara yetersizlik algısı. Yani bu biraz seni aşmaz mı tarzı cümleler. Yani yaparsan şaşıracaklar, yapamazsan zaten senin kalemin değildi. Sen bunun için yetersizdin diyecekler burada. Yani kaybetsen de kazansan da burada sen eksik çıkıyorsun. Bir işi üstlenmeden önce zaten böyle yenilmiş bir senaryoyla başlıyorsun. Sana o şekilde hissettiriyorlar. Bu pasif agresif manipülasyonu en sinsilerinden biri aslında. Yani sana doğrudan burada yetersizsin demiyorlar ama içten içe böyle kemiren bir şüphe tohumu içine ekiyorlar burada. Ve de hani emin misin bu iş çok kritik yani yaparsan süper olur ama gibisinden hep böyle bir hani sonu nokta noktayla biten cümleler düşünün. Hep size onları kuruyorlar. Ya psikolojide buna imposter triggering deniyor. Yani sahtekarlık sendromu gibi düşünebilirsiniz. Sahtekarlık sendromunu tetikleme gibi belki de. Kendini aslında olduğundan daha yetersiz görüyorsun ve başarıyı tesadüf olarak algılamaya başlıyorsun. Ve de zamanla galiba haklılar deyip bu sefer de kendi potansiyelini küçültmeye başlıyorsun bu durum sonucunda. Burada bu tarz durumlarda gardını al, savunmaya geçme. Yani karşıdaki kişiye alan bırakmadan özgüvenli bir duruş sergilemen gerekiyor. Bunu gelişme fırsatı olarak görüyorum deyip işe alabilirsin. Ya da zorlayıcı olabilir ama elimden geleni yapacağıma inanıyorum diyebilirsin. Yani bu tarz cümleler hem kararlılık gösterir hem de beklentiyi sağlıklı sınırlar içine alır. Unutma, yetersizlik algısı çoğu zaman dışarıdan pompalanır. Yani sen potansiyelini içeriden biliyorsun. Dışarıdaki insanlar aslında bilmiyorlar. O zaman geçelim 12 numaraya. 12 numara özel alan ihlali. Yani niye izin aldın, nereye gittin tarzı cümleler. Yani bir bakmışsın böyle patronun, yöneticin sadece yönetici değil böyle bir dedektif, terapist, falcı moduna falan girmiş. Senin ne yaptığını, niye izin aldığını veya işte tam olarak neyin vardı gibisinden böyle çeşitli sorular sormaya çalışıyor. Yani hasta olduğunu söyledin ama işte Instagram'da çok keyifliydim falan gibi böyle belki imalarda falan bulunuyor. Yani sonuçta ya biliyorum bu çok yaygın ülkemizde ama az konuşulan bir manipülasyon şekli. Bu özel alana müdahale. Kısacası senin sınırlarını merak değil aslında kontrol amacıyla burada yok diyorlar. Psikolojide buna boundary invasion yani sınır ihlali deniyor buna. İşin kötüsü bunu ilgi gibi süsleyerek amaç burada seni şeffaflığa zorlamak ve kontrolü ellerine almak. Sen de zamanla ya acaba gizli bir şey mi yapıyor gibi görünüyorum diye bu sefer düşünmeye başlıyorsun. Ama aslında burada hani anlatmak istediğim gerçek şu. Sen izin alırken tatilde nereye gideceğini açıklamak zorunda normalde değilsin. Hasta olunca işte doktora hesap vermek zorundasın. Patronuna hesap vermek zorunda değilsin. Ve hani özel hayat senin performans göstergelerini etkilememesi gerekiyor. Tabii ülkemizde üst yöneticiler daha üst yöneticileri tarafından bu tarz yöntemlere başvurmak için zorlanıyor. Bunun da farkındayım. Bunu yapmadıkları zaman da bu sefer kendi vasıfları sorgulanıyor. Aslında bu bir nevi kısır döngü. En başta da bu zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Ya çözüm sınır çizmemiz gerekiyor. Avrupa'da yapıldığı gibi aynı. Nazik ama net bir cümleyle aslında direkt şunu söyleyebilmemiz gerekir. Hani izin kişisel bir konudur. İş akışımı aksatmayacak şekilde iznimi planladım dediğinizde ya da gerekli açıklamaları İK'ya sundum diyebilirsiniz. Ya da direkt belki özel deyip geçtiğinizde bile sorun olmaması gerekiyor. Yani gerisini merak etmemeleri gerek. Ve de hani unutma iş yeri aslında dedikodu kazana değil. Yani sonuçta özel alanına sahip çıkmak saygısızlık değil, öz saygının ta kendisi. İşte böyle. Manipülasyon dediğin şey çoğu zaman yap şunu diye bağırarak değil tatlı tatlı gülerek geliyor.
Ama sen farkındaysan artık kimse seni kolay kolay parmağında oynatamaz. Bu 12 taktiği öğrendiysen artık senin de gözlerin açıldı demektir. Bu anlattıklarım içinden en çok hangisini yaşadın? Yorumlara yazmanı senden rica ediyorum. Bende bu çok oldu dediğim madde hangisiydi? Bu tür içeriklerin devamı gelsin istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Kimsenin manipülasyonuna maruz kalmadığın, sınırlarını kendin çizdiğin güzel günlerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.